Balıklarımız bizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama ne? Ülkemizde en çok beslenen balık türlerinden biri de Japon balıklarıdır. Her balıkta olduğu gibi Japon balıklar da akvaryum içerisinde pek çok davranış sergiler. Ancak bizler bu davranışların ne anlama geldiğini anlayabilirsek balıklarımıza çok daha iyi bakabiliriz. Gelin şimdi Japon balıklarının davranışlarını ve bunların ne anlama geldiğini konuşalım. Böylece çok daha uzun süreler bu balıkları beslemiş ve yaşatmış oluruz. Haydi başlayalım. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Her zaman olduğu gibi sevgili dostlar, videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi birkaç saniyenizi ayırarak videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlere daha önce Japon balıklarının beslenmesi, üretilmesi ve ideal akvaryum şartlarına ilişkin videolar hazırlamıştım. Bu videomuzda ise akvaryum şartlarından ziyade balıklarımızın davranışları hakkında bilgiler vereceğim. Balıkların dipte hareketsiz durması. Bu durum aslında akvaryumda ciddi bir sıkıntı olduğu anlamına gelmektedir. Eğer balığınız akvaryum tabanında hareketsiz bir şekilde duruyorsa hasta olduğunun göstergesidir. Hem tabanda duruyor hem de derin derin nefes almaya çalışıyorsa akvaryumunuzda nitrattan kaynaklı bir sıkıntı vardır. Bu durumda ise en kısa zamanda su değişimi yapılmalıdır. Çünkü nitratın akvaryumdan uzaklaştırılmasının başlıca ve en kısa yolu su değişimidir. Düzenli olarak su değişimi yapılması bu ve benzeri durumların ortaya çıkmaması için önemlidir. Su değişiminin nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorsanız daha önce sizler için hazırladığım videomuzu izleyebilirsiniz. Videomuza sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Düzenli su değişimi kadar önemli olan bir diğer konu ise filtre sisteminizin yeterli ve bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğidir. Pek çok hobici filtre sistemini ihmal ettiği için bu ve benzeri hastalıklarla karşılaşmaktadır. Akvaryum hacminize uygun bir filtre sistemi seçmeli ve bakımlarını düzenli olarak yapmalısınız. Balıkların birbirlerini kovalaması. Akvaryumunuzda Japon balıkları birbirlerini kovalıyorlarsa yine burada ters giden bir durum var demektir. Balıkların birbirlerini kovalaması stresten kaynaklı olabilir. Bu stresin başlıca nedenleri ise su değerleri, yetersiz su hacmi yani balık başına düşen su miktarı, kalitesiz ve yetersiz beslenme, büyük balıkların küçük balıklar üzerinde yarattığı baskı ve bizim akvaryuma müdahalelerimiz olabilmektedir. Bu sebeplerin ortadan kaldırılması durumunda balıklarımız sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Bazı dönemlerde ise dişler ve erkekler arasında kurlaşma olabilmektedir. Yine bu tür durumlarda da balıklarınız birbirlerini kovalamaktadır. Bu tarz kurlaşma durumlarında endişe edilecek bir durum yoktur. Ancak balıklarınız birbirlerini aşırı derecede kovalıyorlarsa bu stres oluşturabilir. Stresin daha az oluşması için akvaryum alanınızın mümkün olduğunca geniş olması ve balık sayınız ile uyumlu olması önemlidir. Sevgili dostlar, bir diğer önemli durum ise sizlerin kanalımıza olan desteğidir. Bu sebeple de birkaç saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece YouTube algoritmasına kanalımız daha yukarılara çıkacak, bu ve benzeri videolarımız Japon balığı besleyen pek çok hobiciye ulaşacaktır. Bu konuda da sizlerden desteğinizi bekliyorum. Japon balığı neden yem yemez? Bildiğiniz gibi her canlının besin ihtiyacı vardır. Balıklarımızı da düzenli olarak beslememiz gerekir. Eğer balığınız yem yemiyor ya da yemi ağzına alıp atıyorsa bu bir hastalık belirtisidir. Bu durumda da sizin tedaviye başlamanız gerekir. Yine burada kaliteli ve balıklarımıza uygun yemler önem taşımaktadır. Bildiğiniz gibi Japon balıklar için özel olarak üretilmiş yemler vardır. Bu yemleri kullanmanızı tavsiye ederim. Tam yeri gelmişken bir uyarı da yapmak istiyorum. Japon balıklarında mide olmadığı için sürekli yem yeme isteğinde bulunurlar. Eğer sizler fazla yem atarsanız bu yemlerden dolayı balıklarınız tıkanacak ve ölecektir. Bu sebeple fazla yemlemeden kaçınılmalıdır. Unutmayın, balıklar aç kaldıkları için değil, fazla yedikleri için ölürler. Normal bir süreçte Japon balıkları bir hafta aç kalabilirler. Yani sizler azar azar bile yemleseniz balıklar yaşamlarını sürdürebileceklerdir. Balıklarınızın birkaç dakikada tüketebilecekleri kadar yem vermeniz onlar için yeterli olacaktır. Fazla yem atılmasının bir diğer olumsuz sonucu ise su değerlerini bozmasıdır. Balığınız ne kadar çok yem yerse o kadar da dışkı çıkarır.
Bu dışkılar da suyumuzda amonyak oluşturur. Eğer filtre sistemimiz yeterli değilse bu amonyaktan kaynaklı olarak suyumuz hızla bozulacak ve balıklarımız zehirlenecektir. Japon balıklarının derin derin nefes alması. Eğer balığınız derin derin nefes alıyorsa bunun iki sebebi olabilir. Bu sebebi bulabilmeniz için balığınızın hangi seviyede yüzdüğünü tespit etmeniz yeterlidir. Eğer balığınız tabanda derin derin nefes alıyorsa biraz önce de söylediğim gibi bu nitrattan kaynaklı olabilir. Eğer balığınız su yüzeyinde derin derin nefes alıyorsa bu durumda da akvaryumda yeterli oksijen bulunmadığı içindir. Akvaryumunuzda oksijen sağlaması için bir hava motoru ya da iç filtre kullanabilirsiniz. Aslında akvaryum içerisinde oksijen sağlamak için suyun hava ile temas eden yüzeyinin arttırılması yeterlidir. Yani su yüzeyinde oluşturacağınız dalgalanma bile akvaryumunuzda oksijenlenme sağlayacaktır. Bu açıdan da sizlere daha önce önerdiğim şelale filtre sizler için yeterli olacaktır. Bildiğiniz gibi Japon balıkları çok iyi yüzücüler değillerdir. Buna bağlı olarak da iç filtreniz fazla akıntı oluşturursa balıklarınız yorulacaktır. Bu duruma da dikkat edilmesi önemlidir. Japon balıklarının kuyruklarının yırtılmış olması. Özellikle tül kuyruk olan türlerde ve pek çok Japon balığında kuyrukların yırtılması yine su değerlerinden kaynaklı olarak bir sorun olduğunu göstermektedir. Genellikle nitrat seviyesinin fazla olmasına kaynaklı olarak kuyruklarda yırtılmalar ve erimeler oluşmaktadır. Yine dış parazitten kaynaklı olarak da bu tarz durumlar olabilmektedir. Burada yapmanız gereken şey düzenli olarak su değişimi yapmak ve düzenli olarak dip çekimi yapmaktır. Çünkü nitrat suyun içerisinde daha çok tabanda ve kumun arasında bulunmaktadır. Ancak burada kumun arasında olması sizin kumu karıştırmanız anlamına gelmemektedir. Eğer kumu karıştırırsanız kumun arasında birikmiş olan nitrat hızlı bir şekilde açığa çıkacak ve balıklarınız çok tehlikeli bir duruma düşecektir. Bu sebeple dip çekimi yaparken kumun karıştırılmaması, sadece yüzeyindeki pisliklerin alınması yeterli olacaktır. Tam yeri gelmişken bir tavsiyede de bulunmak istiyorum. Pek çok hobici Japon balığı akvaryumunda kum kullanmamaktadır. Japon balıkları kum ile oynamayı seven balıklardır. Bu sebeple de ince taneli kumlar kullanmanız balıklarınızın hoşuna gidecektir. Evet sevgili dostlar, bu videomuzda Japon balıklarının davranışları hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi pek çok sorun düzenli olarak yapmamız gereken bakımların ihmal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Açıkçası çok zor olmayan bu bakımların yapılması balıklarınızın sağlıklı olması açısından önemlidir. Kanalımızda akvaryum bakımlarına ilişkin ve Japon balıklarının beslenmesine dair pek çok video bulunmaktadır. Bu videolarımızı da izlemeniz sizler için faydalı olacaktır. Videomuzun sonuna gelmişken videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız için hala şansınız olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca kısa da olsa yorum yapmanız emeklerimizin boşa gitmemesi açısından önemli. Akvaryum kültürüne sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.